Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. En güçlü hesap 4 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mustafa ile birlikteyiz, yani Neda. Yanımda da Mert bana eşlik ediyor. İkiniz de hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hoş, Merhabalar herkese. hoş bulduk Çağrı. Sen de hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Abi senin hesapla alakalı çok fazla mesaj aldım. İşte Neda hesabıyla video çekin, Neda ile video çekin diye. Zaten daha öncesinde seninle canlı yayında hesap inceleme videosunda da şey yapmıştık. Birçok seni seven arkadaş var herhalde, eyaletindeki arkadaşlar. Ee, Abi yani aksine bunu söyleyenler eyaletimdeki kişiler değil, öyle değil söyleyeyim mi? sana. Eyaletimde değiller. Daha farklı eyaletlerden sürekli konuştuğumuz arkadaşlar bu konuda çok şey yaptılar yani. Bir tek şu İlbey yazan arkadaş var. Şu an megafon kullanan. Evet. O genelde gelip yani senin yayınlarda neden diye darlıyor olabilir. Ya canı sağ olsun ya. Ben de diyorum zaten tanıyorum, biz Instagram'dan konuştuk falan diyorum. Ki bence ben de şeyi düşünüyordum bu arada. Hani senin hesabının bu seride olması gerektiğini kesinlikle düşünüyordum. Biraz daha aşağı eyaletlerden devam etmek istiyordum ama oradan mesaj atan kimse olmadığı için bir anda kaçıncı eyalettesin abi? 1765. 1765'e kadar gelmiş olduk ama tekrardan geçmişteki eyaletlerden arkadaşlar varsa ve bu seride yer almak istiyorlarsa, hesaplarının böyle güçlü olduğunu düşünüyorsa bana Instagram'dan, Discord'dan ya da Telegram'dan ulaşabilirler. Her birinin açıklaması, linki video açıklamalarında mevcut arkadaşlar. Şimdi öncelikle klasik bir hesap incelememizi yapalım Mustafa. Ondan öncesinde Tamam. tabii sana birkaç soru soracağım. Abi yaşın kaç? İsmin zaten Mustafa, söyledim. Nerede yaşıyorsun? Adım Falan. Mustafa. Hani 30 söylemek yaşındayım. istediğim bilgileri çok pardon söyle. Ondan sonra hesap incelememize geçelim. Tamamdır. Adım Mustafa. 30 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Hazır beton işiyle uğraşıyorum. Genelde balinaların mesleğini merak ediyorlar. Bana çokça soru geliyordu özelden. Hani ne iş yapıyorsun, ne iş yapıyorsun diye Türklerden. Evet. Hazır beton işiyle uğraşıyorum. Böyle bir tane kızım var. Allah bağışlasın Zaten abi. Neda ismi oradan geliyor. Kızımın adı Aden. Tersten yazılmış Tersten Neda. yazılmış ha. Çok iyi. Bir anda kızım Kızımla var deyince beraber abi 12 dedim. yaşındayım. Ben de bu arada 29 yaşındayım. Bir anda şey oldum ben de. Abi cansın ya, Böyle bu gerçekten. şekilde yani. Çok samimi, çok güzel bir insansın. Tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum. İzleyen arkadaşların da öyle olacağını düşünüyorum. Her birinin adına teşekkür ederiz Çok sana. teşekkür ederim. Enerjisi çok pozitif geliyor. Kesinlikle. O zaman Çok teşekkür bekletmeden, arkadaşlar da merak ediyordur hesabı bilmeyenler için, VIP'e basar mısın Mustafa? ederim. 203 gündür oynuyorsun. 200 günde Gen 4 kahramanları yeni geliyor diye biliyorum. Ve kırmızı şef Evet, donanımları yeni yeni geldi. geliyor. Bildiğim kadarıyla. Prestij avantajlarına basabilir misin? VIP 12'yiz zaten. Prestij mağazamızda Meteor'umuz kesinlikle var. Don küresine ise 10 tane mi eksik? 11 tane 11. eksik. Görmeden tek atıyordum az daha, Mert, gördün mü? Evet evet Çağrı, tebrik ediyorum. Tecrübe. Abi profil resmine tıklar mısın? 1765. eyalet DKN ittifakındasın. Kırmızı şef donanımları muhtemelen bir iki hafta önce geldi diye tahmin ediyorum. Doğrudur. Seninle zaten bir hesap inceleme çek hani yayında. Orada daha yeni gelmişti. Hatta Mert de şey demişti. Donanımları biraz düşük kaldı diye yorum yapmıştı ama Evet. daha yeni geldiği için o haldeydi daha. Ya sen Mert'e bakma. Mert'e göre düşük. Balina adama Ben göre de düşük olacak tabii. Bize göre yüksek, Mert'e göre düşük. Doğrudur. Biz de Ee, yükselteceğiz. Onun seviyesine geleceğiz inşallah. estağfurullah. Abi yani estağfurullah. tılsımları gösterir misin Mert? Bir de sesini biraz yükseltir misin? Tabii ki. Piyadeden başlayalım. 11 piyadeler. Sağ taraftakiler de 11 hepsi. Yok pardon, 10'muş hepsi. Çok iyi. Mızrakçılara bakalım. 9, 9, 8, 8. Sağ taraf 8, 8. Güzel. En alta mızrakçılar, nişancılar da 8, 8, 10. 8, 8, 8. Ya Gayet güzel bu seviyelere gelmiş. misklik yani öyle söyleyeyim. Yanlışlıkla bastım. Ha, yanlışlıkla Bir misklik anda attım. bastığın anda yükseldiği için öyle. Bir anda o iki tıkı yapmış oldum yani. 11'e çok kalmamış. Çok kalmamış dediğim, bu arada inanılmaz bir malzeme gidecek. Sen daha iyi biliyorsun şu anda. Evet. Aslında bayağı Çok fazla. uzun bir yol var 11'e ama yine son seviyelere kadar getirmişsin neredeyse, gayet iyi. Eyaletin gününe göre zaten donanımları görüyorsunuz. K1 3 yıldız, K1 2 yıldız. Diğerleri de K1 yapmışsın. Çok iyi. Kahramanlara bakalım.
Gen 4 yeni gelmiş. Diğer kahramanların hepsi full. Donanıma geçelim direkt. Piyademiz full, esansları eksik. Beşer seviye, ikişer seviye çok iyi. Nişancımız full olmak üzere. 100, 100 kemer ve 80 çok iyi abi. Bir sağa geçelim. Burada da ilk yüzümüzü almışız. Diğerleri 80 ve ikinciden kemerden 60 alacağız. Bunlar da zaten muhtemelen yakın zamanda fullleyeceksin. İlk nişancıyı mı fullleyeceksin? Öyle duruyor. Ya, ya sırf arena için şeye gideceğim yani. Nişancıya Arenada gideceksin. gıcık olduğum bir iki kişi var. Sırf onlar için nişancıya gideceğim. İlk üç dışında nasıl var mı Mustafa? İlk üç dışında yok. Hiçbir şey. Hiç donanım yok. Tamamdır. Evet. Kahramanlarda bakacak zaten bir şeyimiz yok. Çantamıza bakalım. Sonra petler, araştırma merkezi. O sırayla gideriz. Yok 15 yanlış bin zamana denk geldim. şeye bir Helios'a Tamam. şey biriktiriyorsun. Ateş kristali biriktiriyorsun. Zaten fırının FC5'tir. Her şey FC5'tir diye tahmin ediyorum. Her şey FC5. Tamam. Çantada ne var? Bakalım hızlandırmamız, kaynağımız. Kaynaklar düşük haliyle her SVS'den sonra dağıtıyorum genel olarak. 5 Tamam. milyar, 7 milyar artık ne denk gelirse dağıtmaya çalışıyorum yani ittifaka. Balina gibi balina. Hızlandırmaları da tüketmişsin artık. Hızlandırmalar mı? Hızlandırmaları tükettim biraz. Tamam abi. Diğer kısmına Yayında da bakalım. bahsetmiştim. Son zamanlarda biraz harcamayı bıraktığım için haliyle çanta biraz boş. Evet. 30'a yakın biletimiz var. 2300 tane mitik parçamız var. Biraz daha aşağı inersek tasarım planıcıyla onları da herhalde hepsini harcadım bir son SVS'de. Aynen. Çantada çok bir Evet, şey yok diyebiliriz bir balina hesap için. Doğru mu abi? kesinlikle doğru. Yani Bomboş yani bu. bu balina hesap için Hiç bu boş bir kadar boş çanta. olmamış olabilir. Muhtemelen videoya denk geldi. Canı sağ olsun. Abi petlere girelim. Yani bu oyunda gerçekten en zor yükseltilmesi, cümlemi bitiremedim ama anladınız arkadaşlar siz. Neydi onun adı Doğru, diyeyim. en zor ilerletilen durum yani petler gerçekten çok zor ilerletmesi. Yani Kesinlikle. başlangıçta kolay gibi geliyor ama ondan sonrası kesinlikle zor. Özellikle şu geliştir kısmı için konuşuyorum. Evet, Ee, ilkini Yani fullemişsin. 100 bin elmas harcayıp burada çok az puanlar aldığımı hatırlıyorum yani. 100-150 bin elmasla şu mavi taşı alıp hiçbir şey alamadığımı biliyorum yani. Aa, bura eziyet ya. Diğerlerine bakalım. Diğerleri ne durumda? Güzel. Bu da Bu kırmızı. da Bu da kırmızı. Çok iyi. Bu da kırmızı. Arkadaşlar bu eyaletin gününe göre inanılmaz iyi şu an petler. Çok iyi. Çok iyi. Bu arada bir önceki serilerdeki hesaplar Mustafa'nın hesabına göre diğer şeyler full artı fulldü. Çok daha güçlü gibi duruyor ama arkadaşlar oradaki hesaplar 800. eyalette 600. eyaletlerde arada 1000 eyalet fark var. O yüzden Mustafa'nın hesabı çok absürt iyi durumda. bu iki pet yeni geldi daha. Bunlarda da öyle bir geliştirme durumum yok. SVS'yi bekliyorum. Daha yeni başladık. SVS zamanı bunları da full'e yakına getirmiş olurum diye düşünüyorum. Güzel. Araştırmada savaşta ne durumdasın abi? Araştırmada savaş kısmı full. Bitirdin mi? Evet, tamamı bitti. Şaka yapıyorsun. İnsene en aşağı bakalım. Mükemmel bir şey bu arada. Yani bu müthiş bir olay Çağrı. Kesinlikle Bunu bu arada. söylemeden geçemeyeceğim çünkü mükemmel bir hızlandırma istiyor. 3 araştırmaya 200 gün verdiğim kendim şahidim bu arada. Ya biz Mert'le hiç asker basmıyoruz Mustafa. Sadece buraya odaklanıyoruz. Sen de bayağı bir odaklanmışsın. Fullemişsin yani. O konuda bayağı önde Ya gidiyorsun. ben burayı iki önceki SVS'de fullledim, öyle söyleyeyim. O Ya çok iyi. bütün şeyimi araştırmaya verdim. Yani hızlandırmalarımı hep buraya için kullandım. Normalde hep 200 milyon, 250 milyon civarında hani asker gücüyle beraber şurada şey yapıyordum. Bu son SVS'de biraz asker bastım. Güzel güzel abi. O yüzden bu kadar yükseldi. Yoksa böyle bir niyetim de yoktu yani. Şu 213 milyon biraz benim için fazla yani. Benim oynayış stilime göre fazla biraz. Sıralamada ne durumdasın? Kahraman sıralamasında falan. Güçlerine bir bakalım istersen. Bizim eyalet için bu şekilde. İstersen Ya kahraman bu gücüne arkadaş ve toplam kahraman gücüne bakalım. Pet gücüne bakalım. 16,5 diyelim. Tamam. Toplam kahramanın ne durumda?
63 milyon güzel. Ada puanıyla PET'e de bakalım. Bir de buradan çıktıktan sonra petlerden kaç istatistik aldığına da bakalım. Belki merak eden arkadaşlar olur, orayı göstermeyi unuttuk. Tamam, Tamam. öyle de şey Adaya yapalım. bakalım abi. Pardon. Ada da bu şekilde. Güzel. Sen dediğim petlerdeki istatistikleri göster. Ben de adayla alakalı bir soru soracağım sana. Adada hiç bina falan kaçırdın mı? Hepsini satın aldın mı abi? Niteliklere basar mısın Adada sol büyük altta? ihtimalle bina kaçırdım. Yok, Pardon. nitelikler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu durumdayken bu istatistikleri alabiliyor. Adada bina kaçırdım dedin değil mi? Evet. Adada bina kaçırdım. Büyük ihtimalle kaçırmışımdır yani öyle düşünüyorum. Çünkü sıralama olarak genel sıralamada çok kötüyüm. Peki şu an her gelen ada binasını satın alıp 10 yapacak kadar satın alıyor musun? Yarıda mı bırakıyorsun? Nasıl ilerliyorsun? Genel olarak ya 7'ye ya 8'e getiriyorum. Ee, Gelecekte büyük ihtimalle farkı ada yaratacak ama yani şu anda da zaten şeyler birikiyor. Yaşam özleri birikiyor. Ee, Bunları buradan alıp da ilerletmek benim için daha mantıklı gibi geliyor yani. Çok para gidiyor diyorsun. Belki şu an mesela yeni yıl çamı var 8'de 67 tane parça var. Şeyde yetiyor, istesem bunu şu an 9'da ilerletirim. Yani başlangıçta aslında hata yaptığımın farkındayım. Normalde bunun hepsinin çekilmesi gerekiyor. Bence. Ya Böyle tabii. bırakılacaksa bir iki tanesinin bırakılıp yaşam özleriyle işte buradaki mitik parçalarla alınıp tamamlanması gerekiyor. Çünkü gelecekte en büyük farkı yaratacak yer burası. Herkes bir zamandan sonra fulleniyor zaten. Çok fazla full hesap oluyor. Çok fazla full hesabın olduğu yerde de bunların geri dönüşü olmadığı için en büyük farkı ada yaratacak. Yani tabii petler ve ada gerçekten büyük rol oynuyor ileride. O zaman Bu sana açık. ilk klasik sorumuzla başlayalım Mustafa. Oyuna nasıl başladın Evet. 200 gün önce? Bu ilk eyaletin mi bir de? Bu İlk benim ilk hesabın mı? eyaletim değil. İlk İlk hesabın mı? eyaletime tam ilk hesabımda değil. Ha, ilk Yani ilk hesabım. Bak, bu hesapta kayıtlı o diğer hesabımda. tamam. 767'de başladım ben. Ömer diye bir arkadaşım var gerçek hayatta. O bana bir anda bir arkadaşımızın düğününden çıktık. Sürekli zaten başlamamızı söylüyordu bize. Onun şeyiyle beraber başladık yani. Oynamaya devam ettim ama bize başlattığı eyalette hani 767'de Gen 3 gelmek üzereymiş yani öyle söyleyeyim biz başladığımız zaman. Evet. Geçen sene Nisan ayıydı. Ama bir yandan da iyi oldu. Böyle çok para harcamadan hatta neredeyse hiçe yakın para harcadım orada. Oyunu orada Ee, öğrendin, sonra sıfırdan hesap açtınız. aynen öyle. Orada çok büyük hatalar yapmışım yani. Şu an baktığım zaman onu anlıyorum yani. Bayağı büyük hatalar yapmışım. Sonra bir gün böyle gerçek manada hatta bu soruların arasında vardı bir önceki şeylerde. Ee, Arkadaşlarla çektiğim videolarda. Hani bu eyalete nasıl başladın, nasıl para harcamaya karar verdin O, diye. o da bir sonraki sorumdu. İstersen cevapla. Direkt cevaplayayım o soruyu da. Bir gün ayağımda yer istedim. İkinci spotta. Vermediler bana yeri. Ben dedim ki gideceğim hesap açacağım. Oranın en iyisi de ben olacağım diye hesap açtım. Şu anda da bu haldeyim yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar Ciddi siz manada olun. para harcamak için açtım bu hesabı. Yani hedefim bu kadar da harcamak değildi tabii. Yani demek Ama oluyor ki yani birileri ayı avında sizden yer isterse verin. İnsanlar hırs yapabiliyor mu diyorsun? aynen öyle bu arada. Ya oyunda en böyle düzenli olarak şey yaptım. Ayağımda hasar vurmayı seviyorum böyle niyeyse. Hoşuma gidiyor yani ayağım. Yani ondan dolayı geldi bir anda böyle bir gece vakti hatırlıyorum böyle gece 12.30 bir falandı yani bu eyalete başladığımda. Sabah 5-6'ya kadar oynamıştım. O arada da belli bir miktar para harcadım. Fırına 30 Ondan yaptın sonra da devam ettim muhtemelen. o eyalet. Güzel, güzel abi. Oyunda en sevdiğin şey ayı avı mı, en sevdiğin etkinlik? Ya tabii ki ayağı değil. En sevdiğim etkinlik SVS tabii ki. Bütün olayımız SVS'de dönüyor. Evet, savaşmak. Şu an için özellikle öyle. Yani bu giden arkadaşlar olmadan önce SFC'leri aşırı seviyordum. Yani eyalet içi olan e, kale savaşını çok seviyordum çünkü şey dönüyordu kendi aramızda yani. Bir rekabet vardı. Rekabetten dolayı da yani belli dramalar da oldu tabii şeyler de oldu. Hafif bir düşmanlık durumları da vardı.
Aslında eyalet içinde çok da, yani benimle oynayanlar beni çok seviyorlar. Zaten bana benimle konuşup da beni bu dramalar konusunda haklı bulmayan da çok nadir insan vardır. Ya onlar benimle oynamayı seviyorlardı ama diğer arkadaşlar pek sevmediler, ayrıldılar. Ya drama Ayrıldıktan sonra oyunun da tadı tek tuzu ya. şeyimiz tabii ki tadı tuzu. Yani çok aşırıya kaçmadığımız sürece bence her eyaletin draması insanı böyle oyuna bir bağlıyor. Biz de seviyoruz Türk insanı olarak dramayı. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. O ne yaşandığını da bilmiyorum açıkçası. O yüzden Yok, ben hep yorum yapmayacağım. yabancılarla dramaya. Yani şöyle anlatayım. Şimdi eee, şu Rufus'la aynı ittifaktayız şu anda ama bu eyalet transferi sırasında gerçekleşti. Bu arkadaş benim gerçek hayatta idam edilmem gerektiğini düşünüyordu yani. Öyle bir psikopatlık derecesinde benden nefret ediyordu O ne normalde. ya? Vatan haini misin? Ne o öyle? Bu benim vatan haini ilan etmişti yani. Bayağı hakkında hakaretler, şeyler gırla gidiyordu. Sonradan bir şekilde anlaştık yani. Daha doğru bir gün geldi eyalet transferi sırasında. Kendi ittifaka ayrıldı. Geldi, özür diledi, şey yaptı. Ben de boş durmadım. Küfür etmedim tabii ama hani ben de ona elimden geldiğince hakaret etmeye çalışmıştım. Öldürmen kaç Sonradan anlaştık. Mustafa? Öldürme ve gelelim. 105 milyon. Eyaletimi hiç kimseyi yakmadım bugüne kadar. Yani sadece bir kişiye olmuştu. Bir Türkiye yakmıştım. O da çok fena ana bacı küfür ediyordu. Öyle söyleyeyim. Dayanamadım. Yaptım yani o işi. Bir ara canlı Hatta onları yayındayken da sizinkiler diyordu biz eyaleti yakalım mı gelip canlı yayında diyorlardı. Herhalde şakaydı tabii o. ya o şaka tabii ki. Hiç daha bu zamana kadar bir şehir saldırısı yapmadım İyi kimseye. güzel abi O güzel. dediğim o da oyunun birinci ayında falandı yani. Peki biraz daha soruları değiştiriyorum. Yine biliyorsun en çok gelen sorular maddiyatla ve şeyle alakalı işte. Ne iş yapıyorlar onu zaten söyledin. Ne kadar yatırdın sorusunu sormayacağım abi. Artık ortalama ne yatırıldığı herkes tarafından biliniyor önceki videolarda da. Fiyatlar söylendi çünkü. Şunu soracağım sana. Hani yatırdığın para az buz para değil abi mobil oyun için. Hiç pişman oldun mu? Bunu direkt bir önceki videonun Çok altına yorum var olarak oldu. sormuşlardı. Hatta şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Bir sonraki seride misafirimize ne sormamızı istiyorsanız benim videonun altına attığım yorumun altına yazabilirsiniz. Direkt sizin sorularınızı soruyorum zaten deyip yorum atan herkese de teşekkür ederim. Deyip sendeyim Mustafa. Ya şöyle anlatayım. Çok pişman olduğum an da oldu. Ee, değdi dediğim anlar da oldu. Mesela çok Ya pişman bu olduğun an neydi abi? Ne zaman dedin? Ya ne gerek vardı dediğin an? ya bu eyalet dramalarında dedim ya, benim üzerime bazen çok gelindi diye. Evet. Ya o zamanlar dedim ki ya ben bu oyuna ne yapıyorum, ben bu oyunda oldum yani. Çünkü biraz da kafaya da takmıştım bu durumu. Hani eyaletteki böyle tırnak içinde imaj diyeyim. Evet. İnsanların benim hakkında kötü düşünmesi çok sinirimi bozuyordu yani. Çünkü gerçekten bir şey yapmıyordum. Bir eyalet yürüsün diye hareket ediyordum ama insanlar beni çok daha farklı, çok yanlış anladılar. O zamanlar özellikle çok pişman olduğumu hatırlıyorum yani. Bir ara oyunu bırakma şeyine de geldim. Ondan sonra dedim ki ben niye bırakıyorum dedim. Ben milletle savaşayım, millet gitsin şeyine geldim bu sefer. Normalde bu kadar top seviye yukarıya oynamıyordum yani. En üst seviyeye oynamıyordum. Diğer rakip balinaların seviyesine geliyordum ve onlarla rekabet etmeye çalışıyordum ben. O yüzden SFC'leri çok sevdiğimi söylüyorum. Sebebi bu. Hani eyalet içindeki e, rekabette beni esas etkileyen, bu kadar para harcamama sebep olan şey eyalet içindeki rekabetten dolayı harcama yaptım ben. Öyle yani, sorunun bütünlüğünden de çıktım, soruyu da unuttum açıkçası Olsun. yani. Olsun. Yok şey demiştim zaten hani ne zaman onu da cevaplayıp farklı bir şey de anlatmış oldun abi. Güzel oldu. Ya bu nefret ettiğim anlardı. Tabii ki SVS'lerde böyle çok yakın geçen SVS'lerimiz oldu. Böyle dakikalarla, ciddi manada 5 dakikayla 3 dakikayla kazandığımız SVS'ler oldu, kaleler oldu. Onlar da dedim ki yani işte bu, yani böyle bir şey yaşadım yani. Peki eyaletinden memnun musun? Eyaletinle alakalı bir soru sorayım sana. Ya şu anda eyaletin durumundan genel olarak memnunum. Neden memnunum? Başım ağrımıyor. Türk Ee, oyuncular var mı sorun eyaletinizde? çıkaran efendim, Türk oyuncular var mı? Türk oyuncular var. Çok yüksek sayıda değiller. Yaklaşık bir
15-20 tane Türk oyuncu var benimle beraber. Güzel. Ama bu eyalet transferi sırasında gelecek olan, gelmek isteyen çok fazla kişi var. Ee, Belli eyalet sürekli mesajlarda alıyorum. Güçlü Türk arkadaşları bekliyorum eyalete, öyle söyleyeyim. Peki iletişime Yani kimle güçlü Türk arkadaşlar geçecekler? demeyeyim de genel olarak uyum sağlayacak, sesli sohbete gelip işte SVS sırasında koordinasyonu sağlayacak arkadaşları her zaman bekliyorum, yani öyle söyleyeyim. Tamam. Eyalette peki kimle iletişime geçecekler? Transferle gelmek isteyen arkadaşlar. Var mı öyle bir ilgilenen bir arkadaş? Direkt benimle de İttifaktan iletişime gösterirsen. geçebilirler. O zaman dünyada bir haritada konumunu göster istersen. Hani seni bulabilmeleri için. Evet. Eğer konumunu da değiştirmezsen bir ay boyunca inan oradan sana ulaşan çok arkadaş olacak. 1765. eyalet hemen aşağıda yazıyor arkadaşlar. X 617 Y 741'den Neda'ya yani Mustafa'ya ulaşabilirsiniz. Direkt kendisi iletişime geçecekmiş. Ee, Abi Yani transferle direkt alakalı benimle de detayları iletişime, sen istersen verirsin arkadaşlara. Hatta yani biraz istersen bahsetmek İlbeyle istersen iletişime bahset. geçip, e, genel olarak iletişime geçerlerse zaten benimle, ben bu zamana kadar hani cevap vermediğim insan çok nadirdir. Gözden kaçmış. Yazan herkese cevap vermeye çalışıyorum. Eyalet transferiyle ilgili bilgi almak isteyen, gelip e, gelmek isteyen vesaire olursa herkese yardımcı olmak isterim elimden geldiğince. Peki bir şey soracağım abi. Hazır konu transferle gelmek isteyen arkadaşlar gelmişken. Eyalette tüm etkinlikleri sen kazanıyor musun? Mesela bir balina oyuncusun hatta eyaletine göre bir Megalodon oyuncusun diyebiliriz. Full'e doğru gidiyor hesabın çünkü. Hani subayı, silahlanma, buz alanı, SVS her şeyi alıyor musun? Çünkü alabilecek gücün var maddi olarak. Hiç böyle bir durumum yok. Açıkçası öyle söyleyeyim. E, Şu an zaten sıralamam 42. sıradayım buz Tamam. alanında. Ahmos'a yeni geldi. Ahmos'a parçasına da ihtiyacım var ama ilerletmeye çalışmıyorum burayı. Bir önceki subayı herhalde ben kazandım ama o da ittifak hesaplaşmasına denk geldi. Hani o ada parçasından dolayı onun için biraz çabaladım. Ona çabalarken öbürü yanında denk geldi, yani eşantiyon denk geldi, öyle kazandım. Onun dışında eee, bu ilk şeyden beri, kale savaşından beri hiç kazandığımı hatırlamıyorum. Evet. Peki eyaletinizde Yani SVS hazırlık özellikle onun için için bir. Hı. evet, eyaletinizde SVS hazırlık için peki insanların belli bir puan yapması, birikimlerini harcamasını istiyor musunuz? Evet, SVS için saklamalarını tabii ki istiyoruz. Tamam. Hazırlık, yani bu zamana kadar bir sefer şey yaptık. Bu eyalette bir sefer hazırlık kazanabildik ama rakiplerimiz hep çok güçlüydü yani. Özellikle hazırlık aşaması için çok güçlü rakipler denk geldi bize. Ya bunu istiyoruz. Hatta senin bununla ilgili şeyin vardı, hani şeflere, hani diğer şeylere yönelip yükselme vesaire gibi de, e, ya bu oyun ayda bir oynanan SVS için oynanıyor gibi geliyor bana. Diğer küçük oyuncular için de aynısı geçerli. Çok, yani çok çok uzun zamanlar sonra belki bir rally lideri olma şansları var. Ama yani bu durumu, yani SVS herkesin şeyi gibi geliyor bana yani. Böyle milli takım gibi geliyor. Peki, Yani milli takımı desteklemek gibi geliyor. peki SVS hazırlığı niye Açıkçası kazanmak istiyorsunuz? Öyle sorayım o zaman. yani rakip eyalete üstünlük sağlayabilmek için. Savaşı kazanın. Savaşını tam anlamıyla ikisinde de şey yapıp eyaletimizi üst sıralara çıkartacağız işte. Önce olabilmek için. Anladım. Hem Yani önce hazırlık ya tamamen olabilmekten şey kastım diyorsun. herkesi. Hı. Bu bir prensip şey olayı diyorsun yani. Hazırlıkta da üstünlüğümüzü kurup aynı zamanda savaşta kazanıyoruz zaten. O yüzden hazırlığa da önem veriyoruz diyorsun. Evet, aynen öyle. Bu sonuçta buradaki insanları harcamamaya, hani SVS'ye saklamaya teşvik etmek de bir takım çalışması gibi geliyor bana. Ya tabii canım herkesin farklı Ee, düşüncesi var bu arada. Ben sadece soruyorum bilgi almak için yanlış anlama. Ha, ben Ya öyle bir doğrudur. video çektim ama yani o benim tamamen şahsi düşüncem. Herkes benim yaptığım videolarda yaptığım ya da anlattığım şeyi yapmak zorunda değil. Ben mantığını anlatıyorum. Bu böyle bu böyle diye. Hani o taktik ya da farklı verdiğim bilgiler kimin işine yarıyorsa ona göre uyguluyorlar. Herkes her çektiğim videoyu şey yapmak zorunda değil ya. O konuda sormuyorum Ya yani. Tamamen hani eyaletle alakalı alakalı değil. bilgi olsun diye sordum. O videoya denk geldiğim için böyle bir fikrimi de o konuda belirtmek istedim. Ha tabii. Ya bana bir, yani bu SVS takım çalışması, bu eyaletin tamamının bir araya geldiği bir takım çalışması gibi geliyor. Ee, O yüzden de hazırlık için tabii ki bazı arkadaşlar var. Şimdi orta yatırımlı oyuncu için
özellikle orta yatırımlı oyuncu için bu şeyler çok önemli. Dubai'ler vesaire 50K etkinlik. Yani bazı düşük yatırımlı oyuncular için de çok önemli bir seviyeye geliyor. Onlar tabii nadiren bu kadar yüksek birikim yapabiliyorlar. Mesela şu anda eyalette birinci olan arkadaş Sniper. Bu orta yatırım, orta üst yatırımlı bir oyuncu, zaten sıralamada görmüşsün. Özellikle yazdı ki bana şey parçalarına ihtiyacım var. Ahmose parçalarını almak istiyorum vesaire diye. Yeri geldiği zaman rally lideri de olma durumu oluyor. Yani bir şey diyemedik tabii. Siz de ona Harcamalı şeyini güzellik yapıp birinci harcamıyorsunuz. olacağın seviyede birinci olacağın seviyede harca dedik tabii ki. Yani öyle bir karar alan birisine tabii ki bir şey diyemeyiz. Anladım. Ya, açıklık var. Güzel. Tabii ki açıklık var. Sürekli insanları şey olarak zorbalamıyoruz yani. Saklayacaksınız, saklayacaksınız. Kimseye böyle bir şey yapma durumumuz yok yani. Bu Aynen arada da öyle. arkadaşlar şaka yapmaya çalışıyorlar bana da. Yapsınlar, bir Sürekli şey ekran olmaz. kırmızı yanıp sönüyor. O zaman videoda gidip yakalım mı şaka yapmak isteyen arkadaşlar? Hemen arkadaşlara gidelim. Yok yok, şaka yapıyorum ya. Yakmazsın zaten biliyorum da. Şuradan bir asker gönderelim de karşılık vermiş olalım. Öyle Ya, söyleyeyim. yandakiler yanıyor bu arada. Videodan önce gidip yaktın mı belki? Büyük ihtimal Joe oynandı orada. Bunlar bot Ha, hesaplar. doğru doğru, evet. Joe vardı Bot bugün. hesaplar yanmış. Joe'ya denk geldi büyük ihtimal. Şu diğer arkadaşa da bir şey yollayalım. Peki sen onu Herkes bizden yollarken kaçsın. ben de sana başka bir soru sorayım abi. Şimdi 200 gündür oynuyorsun. Oyunu ilk gün heyecanıyla oynuyor musun, yoksa oyundan sıkılmaya mı başladın? Açık konuşayım, bu düşman mı diyeyim artık, şey mi diyeyim, eyaletin içinde anlaşamadığım oyuncular gittikten sonra sıkılmaya başladım. Heyecanı söndü diyorsun. Zaten heyecan şöyle söndü. Özellikle eyalet transferi sırasında diyordum ne zaman saldıracaklar, ne zaman şey yapacaklar. Böyle kendi kendime nöbet tuttuğum oldu yani. Son birkaç gün nöbet tuttum ben. Bizim eyaletimizde hiç böyle şehir saldırıları olmadı ama hani gider ayak bir şeyler yapacaklar diye bekliyorum yani. Ondan öncesindeki etkinliklerde özellikle bu şeflerin salonu, oyunun en başındaki şeflerin salonu için çok fazla nöbet tuttum ben. Geronimo parçaları, o zamanki bütün Geronimo'ları ben almıştım. 3'te 3 Ee, yaptın. Evet. Bütün etkinlikleri ben kazandım yani. Ee, O zamanlar çok fazla nöbet tuttum. Tabii o zamanın heyecanı daha ayrı. Daha fazla geliştirilecek, şey yapacak şeyler vardı oyunda. Son zamanlara doğru tabii stabilleşiyor. Eyalette e, barış ortamı olduktan sonra hani bir, açıkçası sadece SVS'ler için heyecanlanmaya başlıyorsun bir zamandan sonra. Yani onun dışında hani düşük yatırım, orta yatırımlı oyuncular belli etkinlikler için hani birikim yapmış olabilirler. Onun için heyecanlanıyor olabilirler. Ya da işte dökümhaneler bazen rakibe göre güzel geçiyor dökümhanelerde. Yani belirli etkinlikler seni oyuna çekiyor. Etkinlik sırasında geliyorsun. Etkinlik yokken de açıkçası çok oyunu kafaya takmıyorsun yani. Evet. Ama öncesinde öyle değildim. Deli gibi. Yani 24 saat aktif olduğum günleri biliyorum yani. Peki farklı bir soru sorayım. Sence bu oyunu daha ne kadar oynarsın, ya da bırakmayı düşünürsen sence bu oyunu ne zaman bırakırsın? Var mı öyle bir düşüncen? Oyunu bırakma gibi bir düşüncem yok şimdi. Bu kadar yatırım yapıp da ben oyunu şu zaman bırakırım diyebilecek delikanlı var mı bilmiyorum. Doğru söylüyorsun, zor. Herkesin tabii maddi durumu kendine ama yani bir mobil Ben oyuncu varım bu için arada. Mert çıktı bak, delikanlı ne, gördüm. ne Yani zaman bırakırsın? bir gecede bırakabilirim. Hiç önemli de değil. Bir gün daha girip de bakmam bile ne olmuş diye yani. O direkt telefondan sil tuşuna basarım. Yarın ertesi gün aramam bile Yo yani. yo, hesabı pole bırakırız. Niye siliyorsun hesabı? Ha, yani hesabı artık çekiliş yaparız şeyde Aynen. kanalda yani. Ya öyle bir şey olursa benim de yapacağım o olur yani. Birine veririm ben de ya da Öyle bir bir şey olursa çekiliş abi olur, Evet, bir şey canlı yaparım. yayına gelin, canlı yayında bir takipçimize verelim bari. Boşa gitmesin hesaplar. Tamam, buradan Yine sözüm olsun benim. Eğer bir gün oyunu bırakmaya karar verirsem gelip bu kanalda çekilişini yaptıracağım yani. bir Black izleyicisi kazansın abi. Aynen öyle. Yabancıya gitmesin en Evet. azından. Bir Türk arkadaşımıza gitsin. Abi peki bir şey soracağım. Şimdi genelde bu soruyu iki farklı şekilde soruyordum da artık bir tanesini sormayacağım. Çünkü bana saçma geliyor. Hani balina ya da full hesabın düşük yatırımlı bir hesaba tavsiye vermesi. Hani herkes herkesin halinden anlamaz abi. O yüzden düşük yatırımlı oyunculara ben tavsiye vermeye devam edeyim. Sana şunu soracağım. Balina ya da full artı full hesap yapmak isteyen ya da balina olan arkadaşlara ne tavsiye edersin? Ya da yaptığın bir hata varsa şunu yapmayın diyebileceğim bir şey var mı?
Abi ilk tavsiyem yapmamaları tabii ki. Yani herkesin zevkine kalmış bir şey ama yani normalde totale baktığın zaman eninde sonunda dediği gibi aslında bir gün belki de bu oyunu sileceğiz. Belki de bu eyaletlerde şeylerde oyuncu kalmayacak. Yani bunun benzeri örnekler çok oldu. Ben çok fazla da oyunlarda oynadım yani. Böyle mobil oyunlar değil de. Hepsinin devrinin geçtiği zamanlar oluyor. Ya bundan dolayı öncelikli tavsiye tabii bu kadar kimse kendini şey olarak vermesin bu oyuna. Ne olursa olsun çok yüksek meblağlar. Kim için olursa olsun yüksek meblağlar bunlar. İkinci olarak tabii ki şey verecek olursak ada en önemlisi. Ada paketlerini kesinlikle kaçırmayın. Adanın geri dönüşü yok. Her şeyin Teşekkürler. geri dönüşü var. Araman donanımları zaten bir zamandan sonra fulleniyor. Yani dördüncüye, beşinciye geçiyorsun ama onun çok fazla bir etkisi var mı? Açıkçası emin değilim o kadar. Yok ya, ilk 3 her zaman çok daha önemli. Sonrası iki En tane önemlisi arena ilk için üç. zaten, aynen. Yani hadi ilk beşte arena. Ondan sonrası dipsiz kuyu yani. Bir manası yok. Ya sonu da yok abi, biliyorsun yani, en iyi siz biliyorsunuz zaten bunun yatırmanın sonu olmadı. Bir şey daha merak ediyorum. Ortalama bir şey verirsen, fiyat olarak sormayacağım. En çok seni yükseltmekte zorlandıran kısım ne oldu maddi olarak? Tılsımlar mı, kahraman donanımları mı, şef donanımları mı, petler mi? Hani bunu basıyorum basıyorum Kahraman yükselmiyor, bitmiyor dediğin kısım kahraman donanımları değil mi? Net kahraman donanımı. Mithril inanılmaz pahalı. Hiçbir yerden gelmiyor. Evet. Yani koca bir hafta arenada zaman geçiriyoruz. Arenada yüksek şey yapıyoruz. Şuradan 3 tane mithril. O da arenada üst yani birinci ikinci olursan. Buradan 3 taneyi çekebiliyorsun ki bu hafta şeyi de yapamadım. Puanım yok. Yani Mithril'in geldiği bir yer yok yani. Evet, mecbur normal En mağazadan pahalısı o. çekiyorsun ya da özel En etkinlik zorlayan da o. bekliyorsun. Hatta Maalesef şöyle öyle. diyeyim bir ara Mithril'im vardı. Para harcamama rağmen mitik donanım bulamıyordum ben. Öyle yani mitik donanım beni çok sıkıntıya sokmuştu yani. Parasıyla alamıyor duruma gelmiştim. En Yani sıkıntısı para o verip alacağım aslında. alamıyorum. Mitril değil de en Hı? zoru mitik donanım aslında, dediğin gibi. Çünkü mitrili normal mağazadan Doğru. sonu yok. Çekebiliyorsun zaten parasıyla da. Ama diğerinde paran olsa da çekemiyorsun hani. Nereden alacaksın? Gelmiyor yani. Abi alta bağlı ben şurayı fulllediğimi kaç sefer fulllediğimi net hatırlıyorum yani. Evet. Şu dandik paket var ya burada. Ee, Şu paket. Evet. Bu paketi ben defalarca kere dibine götürdüm. Çünkü oyunun özellikle ilk başlarında böyle çok fazla e, donanım sandığı olan, TP olan şey de Paketi gelmiyordu. yok. Yok, gelmiyor. Açık Doğru düzgün paket de paketler gelmiyor. gelmiyor, evet. Doğru düzgün paketler gelmediği için ben bunu defalarca kere full tamamına yakınını aldım. Sonuçta bu şeye kadar 4000 küsüre ilerledikten sonra orada 20 tane daha alınıyor arkadaşlara öyle söyleyeyim. Onları da fulllemişliğim var benim. Ona rağmen bu haldeyim hala. Yani sadece Geronimo'yu fullledim. Alonso'da bu haldeyim. Burada bu haldeyim. Ve şu an elimde kaç tane mitik var? Onu da kontrol edelim ekstra kalan. Bir 2 3 tane burada var. Sadece 3 tane mitiğim var. Evet, bitmiş. Dibini görmüşüz. Dediğin gibi abi, haklısın. O çok Yani zor beni en bulunuyor. çok gören net bir şekilde o olmuş. Yani 80 tane açıp hiç alamadığımı da biliyorum. Geçen gün şansa denk geldi. 25 tane açtım. 25 tane de 2 tane aldım. Çok mutlu oldum ona. Öyle Eee, yani durumlar bu şey. eyvallah abi. Mert, burada mısın? Evet, buradayım Çağrı. Senin Mustafa'ya sormak istediğin bir soru var mı abi, konuk olarak? Yok, tebrik ediyorum. Çok güzel bir hesap yapmış. Güzel şekilde de ilerliyor. Doğru şekilde ilerlemiş. Tebrik ediyorum sadece. Teşekkürler Soracak bir abi. şeyim yok. O zaman ben Teşekkür ederim. buradan bir duyuru geçmek istiyorum. 1500 hatta 1400. eyaletten 2000. eyalete kadar oradaki Türk arkadaşlar. Arkadaşlar, bu oyunda Koreliler, Almanlar, Araplar, Amerikalılar, bir tane eyalette işte 15-20 tane full hesap. Özellikle Koreliler olsun, Araplar olsun. İşte çok fazla güçlü oyuncular, zayıf oyuncular, inanılmaz aktif eyaletler var. Her biri Tiran için gerçekten büyük bir tehdit ve büyük bir öncülük taşıyor. Ee, Bizim binin altındaki eyaletlerde o kadar güçlü Türk hesaplar yok. Şimdi bizim tanıdığımız belli başlı hesaplar var. Her birinde kendi eyaleti var. Yavaş yavaş insanlar farklı eyaletlerde toplanıyor, birleşiyor ama ne kadar şey yaparsak yapalım, Tiran'da birinci olmak gerçekten imkansıza yakın. Çünkü bir tane eyalette
İşte 15 tane full artı full hesap Koreli var. Başka bir eyalette yine bir 10 tane 15 tane var. 1800 ya da 1500'den 2000'e kadarki eyaletlerde çok güçlü Türk hesaplar, çok koordineli ve oyunu bilen Türk eyaletler, Türk hesaplar var. Bence hani bilmiyorum Mert'le siz de yakınsınız. Diğer Türk arkadaşlar da çok fazla var. Güçlü, zayıf olsun ama oyunu Bekliyoruz. bilen. Kim olursa olsun abi. Kim kimin eyaletine gider ne yapar bilmiyorum ama yarın öbür gün buralara tiran geldiğinde gerçekten güçlü eyaletler olarak birleşirseniz kesinlikle tiran olama şansınız var. Kimin olduğunun hiçbir önemi yok. Ama artık Whiteout Survival'da bir tane tiran oyuncu Türk olarak görürsek bizim için çok büyük bir başarı olur. Ben Umarım Mustafa'yı kesinlikle çalmaya çalışıyorum. Çağrı bunu da iyi söyledi. evet. Mustafa'ya da dedim ileriki dönemlerde mutlaka biz de aynı fikirde olarak bir Türk Tirana almasını istiyoruz. Güzel bir topluluk oluşturduk. Eğer o da gelmek isterse o dönemde Tabii ekibiyle birlikte bizim 30 kişi 40 kişi evet kaç kişiyse abi artık ekibiyle kimseyi geride bütün bırakmadan ekibiyle beraber. aynen farklı Evet. eyaletlerden de oyuncular olur. İlla hesabınızın balina full olmasına gerek yok. Oyunu bilen tecrübeli arkadaşlarsanız oyunu hani ciddiye alıp bizim gibi oynuyorsanız çok zaman ayırıyorsanız keyif almak istiyorsanız sizler de bence güzel Türk eyaletlere gidin. Çünkü o Türklerin anlaşamıyor, yapamıyor. Onlar hikaye arkadaşlar. Yani biz 837'de bunu sağlayabiliyorsak, Mustafa'lar burada sağlayabiliyorsa bunu, Mertler 1858'de sağlayabiliyorsa herkes yapabilir. Artık o şey geride kaldı. Bir an önce bence herkes birleşsin. Hep birlikte oyunun tadını çıkaralım diyeyim. Çok da uzatmak istemiyorum Mustafa. En son olarak sözü tekrar sana bırakıp oradan kapatacağım. Vallahi birleşme konusuna ben de katılıyorum. Şimdi ben de açıkçası insanları davet etmek istiyordum ama teklif de çok cazip geliyor bir yandan. Hem eğer şey olarak eyalet sıralaması olarak yukarı gidip hem de ekibimi alıp gitme konusunda tek bir eyalette birleşme konusunda her zaman Mustafa pişman istekli olmayacağına emin açıkçası. olabilirsin. Yani bu konuda şeyim yani ben de yani özellikle Türklerin birleşmesi gerektiğini düşünüyorum kendi açımdan. Yani çünkü burada Türk topluluğuyuz sonuçta. İlla ki izleyen yabancılar vesaire var ama hani Koreliler birleşiyor, Amerikalılar birleşiyor. Biz neden birleşemeyelim? Biz neden birbirimizle anlaşamayalım diyorum yani. Anlaşamayacağımız, şey yapamayacağımız bir durum yok. Umarım artık duruma göre bakacağız. Mert'le birleşip birleşmeyeceğimize. Ee, Umarım bir gün illaki denk geleceğimize ben de inanıyorum yani. Bu uzun soluklu bir oyun. Kesinlikle. Eninde sonunda bir yerde denk geliriz. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum abi. Seriye katıldığın için çok çok teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek çok güzeldi, keyifliydi abi. Çok sağ ol. Ben de bana vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Biz Ee, teşekkür ediyoruz. Beni sevenlerime de teşekkür ediyorum öyle söyleyeyim. Evet. Çok fazla bu seriye katılmamı söyleyen mesajlar da aldım. Açıkçası ben de istiyordum. Ee, Sonuçta yani böyle bir topluluk var. Bu topluluktaki insanlarla iletişime geçiyor olmak, e, onlara elimden geldiğince yardımcı da olmak istiyorum zaten. Hani isteyen herkes de mesaj gönderebilir. 7. seviye fırına kadar mesajlarım da açık. Dediğim gibi herkese her konuda yardımcı olmak isterim. İnşallah kafanızı şişirmemişimdir. Estağfurullah. Elimden geldiğince şeyi tarif etmeye çalıştım. Kendi oyun düzenimi de göstermeye çalıştım. Abi teşekkür ederim. Mert'cim sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Çağrı. Beğeni ve yorumlarda arkadaşlarla buluşalım. Teşekkürler. Arkadaşlar bir Evet, senenin daha sonuna geldik. Bu oluşturduğumuz küçük topluluğun çok büyük bir parçası olduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ederim. Videoya beğeni ve yorum yaparak bizi destekleyebilir ve motive edebilirsiniz. Henüz kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki seride görüşmek üzere.